Herkese merhabalar. Bugünkü konuğum Özge Ulusoy. O hep böyle açılışları böyle yapmasına çok özenmiştim diyormuşum. Şimdi yer değiştirdik. Evet, aynen. O benim konuğum bugün. Genelde Sevgi bana konuk oluyor. Ben bugün ona konuk oldum. Bir haftadır heyecanla bu randevumuzu bekliyorum. Bugün bana neler yapacağız acaba diye bir sormak istiyorum. Aslında ben şöyle yapmak istedim. Sizin de eşliğinizde Özge'ye son dönemlerde neler çıktığını anlatarak gel bir briefing yapalım dedim. O yüzden inanın şu konuşmadan önce onu koltuğa alıp da bir konsültasyon yapıp da bu diye konuşmadım arkadaşlar. Her şey spontan bir şekilde gelişecek karşılıklı. Onun da takıldığı ve sevdiği şeyleri çok iyi bildiğim için bence önce ilk konumuz yeni nesil gençlik aşıları olsun. Evet, ben gençlik aşısını çok uzun süredir duyuyorum. Çok dinliyorum. Kendi programımda da diğer programlarda da nasıl bir etkisi olduğunu merak ediyorum. İşte bir noktalardan bahsediyorlar, yüzü lift ediyor diyorlar. Nedir? Onu dinleyelim. Şimdi orada şunu söyleyeyim size. Benim inandığım en iyi gençlik aşıları gerçekten biraz daha Avrupa kökenli olan ve Amerika kökenli olan gençlik aşıları özellikle. Çünkü o tamam Kore kökenli de sevdiğim gençlik aşısı var. Ama böyle yüzdesini çoğunluğa vurduğunda hani hangi fabrika çıkışlarını daha çok seviyorsan biraz size böyle İspanya, İtalya derim özellikle. İçerik bu tarz olarak. içerik olarak çalışmalarda. Şimdi gençlik aşıları derya deniz bir konu aslında. Ama biz gençlik aşısında en çok biolifting dediğimiz yani lift edici etkiyi istiyoruz biliyorsun ki. Bu yüzden de daha önceden buna küçük küçük nokta nokta enjekte ettiğimiz ürünler varken şimdi derin bazı ligamentlere, cilt altı dokulara derin enjekte edip hemen masajladığımızda da etki gösterebileceğimiz gençlik aşıları var. Yani aslında yüzü böyle temellerinden yukarı kaldırmak. Aynen öyle. Kolonlarından Anladım. yukarı Kolonlarından kaldırmak gibi yukarı düşün. kaldırmak. Dolayısıyla enjekte ettiğimiz malzeme de lenf sistemiyle birlikte aslında yüzün diğer kısımlarına da yayılabiliyor bu sayede. Senin gerginliğin, yani cilt sıkılaşma, cildinin lift olması ve en önemlisi nemli olmasını bir arada getiriyor bu. Bu ürünleri bu şekilde tasarlamışlar. O yüzden hastalar daha az morluk, daha az şişlik yaşayarak gündelik hayatına devam edecek şekilde bunları bize birkaç seans yaptırabiliyor. Yani aslında şöyle bir şey var. Şimdi gençlik aşısı deyince o zaman bir sürü gençlik aşısı var. Bir sürü marka var, bir sürü içerik var. Ama siz hekimler kişiye bakıp neye ihtiyacı olduğunu belirleyip ona göre bir şey yapıyorsunuz. %100. Mesela gel senin üzerinden bir tane örneklendirme yapayım ben. Dolabımı açtım. Dolabımda gördüğün gibi bir sürü marka dolgu da var, aşı da var vesaire. Hani daha da diğer dolapları açmıyorum. Herkes öğrenmesin neler kullandığımı diye söylüyormuşum. Mesela bugün ben senin yüzüne ne yapmak istiyorum diyecek olursam Jolupra serisini kullanmak istiyorum hep mesela. söylediğin bir şey o. Aynen. Jolupra'nın Super Hydro V-Lift dediğim serisi, bak içerisinde konsantrasyonu en yüksek hyaluronik asit içeren bir gençlik aşısı bu. Ama başka amino asitlerde olduğu için ve hekim doğru noktalara enjekte ettiğinde anında cildin lift olduğunu sana gösterebiliyorum. Bu senin yüzün için düşündüğüm gençlik aşısı. Gel gelelim boynuna. Jolupra'nın HMW diye bir serisi var. Bunun içerisinde lift yaparken sıkılaştırma ve ince kırışıklığı açacak başka amino asitler var. Dolayısıyla boynu, hatta annenin dekoltesini açmak istiyorsan bu sefer bunu tercih ederim. Ne oldu? Aynı brandin aslında benzer ürünlerini farklı bölgeler için kombin eder hale getirdim. Anladım. Peki onun dışında da bunlarla beraber mesela benim şimdi işte botoks ihtiyacım var. Göz çevrem, alnım, işte bu bunny çizgileri. Onun dışında maseterim var. Bunların hepsini aslında hep beraber yapabiliyoruz. Çünkü biliyorsun ki botoks kasizci bir enjeksiyon. Bu tarz uygulamalar intradermal dediğimiz yani cilt içi ya da subkutan dediğimiz cilt altı uygulamalar ya da bazı gençlik aşıları da epidermal dediğimiz cilt yüzeyi uygulamalar. Dolayısıyla botoksta da aynı gün yapabiliyorum. Hatta birbirlerini pekiştirici, mesela kırışıklık açma konusunda da birbirlerini pekiştirici etkileri oluyor. Bir şey daha soracağım son olarak. Bir de herkesin bana sürekli sorduğu, Sevgiyi de herkese o yüzden anlatıyorum arkadaşlarıma. İşte yüzün yukarı asılmış gibi duruyor. Daha doğrusu gençlik aşısı yapmadan önce de bunu. Şimdi öncesi sonrası yaparız ama hep söylüyorlardı. Sevgi böyle şu noktama benim 2 nokta ufacık dolgu yapıyor ve bunu ben hep söylüyorum. Fox size dolgusu diyoruz, şakak dolgusu diyoruz. Herkesin noktası aslında herkese oluyor. Evet, Herkesin oluyor. Burada temple dediğimiz şu bölgede bir tane boşluğu var. Herkesin var o boşluğu. Hekim onu bulup oraya sıktığında bir lifting yapar. Kaşı da kaldı. Evet. Anladım. Ama bazı insana dokunduğumuzda bu orbita dediğimiz denilen bu kısımla alın kemiğinin arasında daha derinleşen boşluklar oluyor. O zaman da hem oraya enjekte ediyoruz hem yayarak
diğer derinleşen boşluklara. Yani herkese aynı şekilde yapılmasa da herkese yapılabilir Herkese bir uygulama. yapılabiliyor. Herkesin sorduğu işte kaşınız çok kalkıp duruyor, kaşınızı kim yapıyor falan sorularına da buradan cevap vermiş olalım. Botoksu yani bunun için son zamanlarda en çok kullandığım, onu da göstermek istiyorum sizlere. Madem bugün deşifre günümüz. Dolayısıyla sana son zamanlarda en favori dolgum olan aslında harmonikayı yaptım bunu yapabilmek için. Bu alergan estetiğin, yani namı değersiz Juvederm olarak biliyorsunuz. Alergan botoks olarak biliyorsunuz. Çok uzun yıllardır yaptığı çalışmalar sonucu benim en sevdiğim iki maddeyi, yani iyi bir hyaluronik asitle iyi bir kemik dolgu olan kalsiyum hidroksiapatiti birleştirerek ortaya çıkardığı dolgu çeşidi. Aşk yaşıyorum resmen. Keşke benim olsaydı, buradan sahiplerine söylüyorum. En son programımda da onu anlattı. Valla ben marka bilmem. O markanın busu, şu markanın şusu değil. Sevgiye güveniyorum. O ne derse o oluyor. O yüzden de güzel olacağına eminim. Dolayısıyla bununla bir uygulama yapıp kaş liftingini sağlıyorum. Artı da botoks uygulamasıyla, ama Hollywood botoksu dediğim tarzda sana atacak şekilde. Ben sert severim botoksu. Bana yani o yani çok da şey değil, şöyle gergin. Gergin seversin ama tabii ki yine ki, şuh durmanı, sert durmanı ya da anlamsız bakmayı istemezsin Tabii ki, sonuçta. aynen. Yani. Dolayısıyla yine biz Hollywood botoksundan devam edebiliriz Hadi seninle. gidelim. Hadi bakalım, artık onun yüzünü sildirttirip biraz krem sürüp işlemi hazırlayalım. Sonra tekrar görüşürüz. Varan 1. Hollywood botoksu. Varan 2. Masseter botoksu. Varan 3. Boyun botoksu. Varan 4. Yüz aşısı. Beş. Boyun. Tata. Gerçekten. Boynu. Dedim ya sana, bu aşı çok iyi. Sen de yine masajlarını böyle yapmaya hani Bugün devam değil ama, edip değil mi? bugün de yapabilirsin. Akşam Bugün gece yapabilir krizi miyim? süreceksen. Tamam. Buraya? Ondan sonra oraya gerek yok. Orası kendi kendine bir dağılsın hani. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Aynen.